Ankara ve Tel Aviv hattındaki o gerilimle ilgili açıklamaları, tansiyon yüksekliğine bakacağız. Çünkü İsrail'in Gazze'ye bitmek bilmeyen saldırıları sonrası aslında bu gerilim daha da arttı diyebiliriz. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak'ın devrik lider Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleriyle aslında olayı başka bir boyuta taşıdı. Şimdi bunu konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı, aynı zamanda Star gazetesi yazarı Coşkun Başbuğ bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Göksu, iyi sabahlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam şimdi aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına ve bu haberin ayrıntılarını detaylı bir şekilde izleyicilerimize hatırlatarak başlayalım. Son 24 saat içinde neler yaşandı, taraflar hangi açıklamaları yaptı, ardından da sizinle değerlendirelim. Bizim ithalat, ihracatımız neydi? Nereye geldik? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Coşkun Hocam, sizinle devam edelim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaptı ve yapmasının ardından da Sayın Cumhurbaşkanı Rize'de yaptı bu açıklamayı. Yapmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı da Irak'ın devrilen ismi, lideri Saddam Hüseyin'in fotoğrafıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yan yana koyarak bir paylaşımda bulundu sosyal medyada. Dün akşam itibariyle çok konuşulmaya başladı sosyal medyada, aslında hem gündem maddesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Ankara'dan destekler ardı arkasına gelmeye başladı. Hükümet tarafından özellikle çok sert açıklamalar yapılıyor. Şimdi şöyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz nasıl Karabağ'a girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız derken neyi kastetti? Sevgili Göksu, aslında Cumhurbaşkanı'nın sözleri bana göre nama yazılmış bir çek. Yani orada herkesin İsrail dahil alacağı sözler var. Ben dün o konuşmayı, o metnini dikkatle okudum. Hatta izleyenler hatırlayacaktır. Dün akşam birlikte Ne Oluyor programında da bu bir son dakika haber olarak bir anda gündeme düştü. Üzerine konuştuk, değerlendirdik. Hatta yine hatırlarsan şöyle bir cümle kurmuştum. Bugüne kadar gördüğüm en sert ve en net açıklama demiştim Sayın Erdoğan'ın bu cümlesi için. Ve İsrail ve Batı dünyası bunu çok tartışır demiştim. Yanılmadık. Hemen dakikalar sonra Kantz denilen Dışişleri Bakanıyım diye ortalıkta gezen teröristin o haddi aşan bir paylaşımıyla karşılaştık. Ve burada hani Saddam'a benzeterek, hatta tehdit ederek onun sonunu hatırlıyorsun diye bir çıkışı var Kantz'ın, gözü dönmüş kuduzun. Doğrudan Türkiye'ye yönelik bir hasbane tutumu söz konusu. Şimdi Sayın Erdoğan ne diyor bu söyleminde? İsrail'in yaptığı zulmü anlatıyor. İsrail'in yaptığı mezalimi anlatıyor ki az önce bir önceki haberde zaten bir küçük örnek verdin. Yani bir kundaktaki bebeğin katledildiği bir saldırı okudun. Onun gibi daha onlarcası var ve bunu biz 10 aydır işliyoruz. İşte bu süreçte Sayın Erdoğan insanlık adına, ülke adına, bölge adına, Filistinli kardeşlerimiz adına yapılacaklarla ilgili halka yapmış olduğu konuşmada çok net ifadelerde bulundu. Ve dedi ki biz güçlü olursak, ülkeyi kastederek, İsrail bunları yapamaz Filistin'e. Ve İsrail'in de dedi, eğer anladığı dil buysa aslında onu demek istedi. Biz gerekirse Karabağ'da ve işte diğer yerlerde ne yapıyorsak Libya dahil aynısını yaparız dedi. Şöyle yapalım mı hocam? Şimdi AK Parti'den de tepkiler gelmeye devam ediyor. Dedi ki AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik de bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Uzun da bir aslında açıklama mı diyelim, sert tepki mi, nasıl yorumlarsınız size soracağım ama Sayın Çelik açıklamasında sosyal medyadan yapmış olduğu İsrail Dışişleri Bakanı Katz
İnsanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerde haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemekten yargılanmıştı. Katz'a Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz. İnsanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır. Hem aslında yargılanması gerektiğini İsrail hükümetinin ve İsrail'deki bakanların, çünkü açıklamalar çok dikkat çekici, çok sert ve bu yönde Türkiye'den çeşitli açıklamalar geldi. Sayın Ömer Çelik de İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in Dışişleri Bakanı'na benzetti. Nasıl değerlendirirsiniz? Zaten gerek Sayın Ömer Çelik gerek işte Sayın Fidan Dışişleri Bakanlığı adına ve diğer ilgili makamların hepsinin ortak söylemi bu alçak ve şerefsiz saldırıya lanet ve büyük tepki. Ama aynı zamanda da ben ona dikkat ettim. Her tepkinin sonunda da ortak bir kanaat ve varılan nokta. O da nedir? Muhakkak diyor, yargılanıp bedelini ödeyeceksiniz. Kime söylüyor bunu? Netanyahu'ya ve onunla birlikte hareket eden o terörist yapıya, yani Kants da bu yapının içinde. Şimdi burada Hitler benzeri bir takım çıkışlarla yer alan Netanyahu aslında dediği gibi soykıran, katleden bir katil, bir terörist, yani insan diyemeyeceğim bir mahlukat, bir yaratık durumuna düşmüş kişi. Peki beraberindekiler, işte onlar da aynı ki Kant bu konuda Netanyahu rahmet okutacak çıkışlar gösterdi son birkaç aydır. Ve adeta soykırımda, katliamda onunla yarışır bir pozisyona dönüştü. Ve haddini bilmeden ve alçakça bir takım tehditlerle Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu haklı konuşmaya ve sert söyleme tepki verdiğini zannediyor. Ama hepsinin karşılaşacağı husus şu: bizim zaten açıklamalarımızda da bu ortak kanaat, muhakkak er ya da geç bu yapılanın bedelini ödeyecekler. Adaletin işlediği bir süreçte bu bahsetmiş olduğum kadroların tamamı hesabını verecek. Hatta bu sadece İsrail'le de bana göre sınırlı kalmayacak. İşbirliği içinde oldukları Amerika'daki diğer siyasiler, bu işin içinde kim varsa insanlık muhakkak bunun hesabını soracak. Peki insanlık bunu soracak ama insanlık adına bu işin önde gideni, bayraktarı, tetikleyicisi kim olacak? İşte bu soruda Göksu, Türkiye her daim 7 Ekim'den bu yana bu konuda hiç kimseye bayrağı teslim etmedi, vermedi. Keşke verebilsek, yani gönülden arzu ettiğimiz o da, ama maalesef yalnız kaldık ve bu işin savunanı, bu işin sürekli konuşanı olduk. Az önce senin vermiş olduğun haber aslında Lübnan'da niye böyle hadiseler yaşandığına çok net örnek. Orada hala soykırım devam ediyor, orada hala katliam devam ediyor ve bunu da insanlığa unutturmak için Amerika ve İsrail el ele vererek yeni bir cephe açıp Gazze'yi konuşulmaz hale getirmek istiyor. Şimdi sizin sunduğunuz haberler, sizin vermiş olduğunuz görüntüler, siyasilerimizin verdiği tepkiler ve üstelik bu konuyu her yerde ve her ortamda gündemde tutarak unutulmasını engelleyen ama aynı zamanda da İsrail'in ipliğini pazara çıkaran Türkiye hedef olmasında başka kim olsun? Şimdi Sayın Erdoğan bu konuda gerçekten 9 aydır, 10 aydır mahiyetindeki siyasi kadrolarla birlikte, ilgili kurumlarla birlikte inanılmaz bir mücadele yürütüyor. Ben şahidim, herkes de şahit, NATO dahil her türlü toplantıda, hatta iklim konferansı, yani hiç ilgisiz bir başlık olarak düşünülebilir. Orada bile Filistin'i muhakkak gündeme getirmeyi, konuşmayı başardı Sayın Erdoğan. İşte zaten İsrail'in rahatsızlığı da bu. Kants denilen katilin, teröristin de hazmedemediği olay bu. Sayın Erdoğan'ı sözde kendi aklınca bir sıfat, bir yakıştırmayla bu çıkışına cevap verdiğini zannediyor. Bugün dünya kamuoyunda, bütün ülkelerde herkesin üzerine mutabık olduğu ortak kanaat şu: Türkiye bu konunun gerçekten tek savunanı ve Sayın Erdoğan da bu işin bayraktarı. Dolayısıyla Kants kendine baksın. Kants beraberindeki o katil ve terörist yapıya baksın. Çünkü bunların
bana göre gerek Lübnan gerek diğer coğrafyalarda ne yaparsa yapsınlar sonu yaklaştı. Ve Sayın Erdoğan'ın da zaten hedef göstermesi de Kudüs'ün son safhalarında bir refleks olarak okunmalı. Ama Allah'a şükür siyasilerimiz gereken cevabı verdi. Bizler her platformda gerekeni söyledik ki hatırlarsan haber daha dün düşmüştü. İşte birlikte programdayken bir son dakika olarak haberi, yani daha doğrusu bu söylemi dillendirmiş ama teyit etmediğimiz için tamamını vermedik. Aslında dün gece bu alçakça saldırı yapıldı ve hemen akabinde tepkiler de birbiri ardına geldi. Çünkü Sayın Erdoğan o sözü, yani hemşehrilerine yaptığı konuşmada kullandığı o söz, İsrail'in bugüne kadar hiç duymak istemediği ve uykularını kaçıran bir söz. Nedir? Filistin içinde gerekirse Libya, gerekirse Karabağ'da ne yaptıysak aynısını yaparız. Şimdi burada Sayın Erdoğan'ın kastı şu: biz bu süreçte hani bugüne kadar diplomasiyi, diğer devletleri, kurumları hareket getirmeye çalıştık ama maalesef bunu başardık denemez. Niye? Çünkü BM, Birleşmiş Milletler aldığı bütün kararlar çöp, herhangi bir aktivitesi yok, herhangi bir etkisi yok. Ve diğer devletlerde de, coğrafyalarda da yakın devletler dahil, Arap ve İslam devletleri, bunlarda da en ufak bir tepki yok. Dolayısıyla Türkiye bu süreci, yani bir fedakar bir süreci yürütmesine rağmen istediği sonucu elde edemedi. Hocam. Anladığı dil ve lisan ne? Bizim de her programda dillendirdiğimiz gibi Göksu, güç. İşte o gücü gösteren bir çıkış yaptı Sayın Erdoğan ve onun vermiş olduğu bir rahatsızlık var.